Merhabalar. Uzun süredir ara verdiğimiz YouTube videolarımıza sünnet konusuyla devam ediyoruz. Sünnet konusu dünyada en sık uygulanan cerrahi işlemlerden. Bizim de kliniğimizde sıkça yaptığımız uygulamalardan. Aileler geldiklerinde, sünnet işlemi için geldiklerinde genellikle kafalarında bir kavram kargaşası ve pek çok soruyla gelirler bize. Bu noktalara biraz açıklık getirmek istedim. En çok sorulan soruları şöyle sıraladım. Hangi anesteziyle yapıyoruz? Lokal anestezi mi, genel anestezi mi? Sünnet işleminde çocuğun yaşına göre, çocukla kurulacak kooperasyona göre karar vermek gerekiyor. Genellikle sadece lokal anestezi yeterlidir. Yetmediği durumlarda da sedasyon dediğimiz yarı baygınlık anestezisi gerekli olabilir ama genel anestezi kullanılmaz. Bizim açımızdan gerekmiyor. Sünnet işleminin faydası var mı? Önerir misiniz? Sünnet olan bireylerde yapılan çalışmalarda cinsel yolla bulaşan hastalıkların ve idrar yolu enfeksiyonunun daha az görüldüğü tespit edilmiş. Bu nedenle sünnet işlemini sağlıklı erkek bireylere öneriyoruz. Sünnet işlemini hangi yaş aralığında yaptırmalıyız? Sünnet işlemi her yaşta yapılabilir. Yeni doğduğu gün de yapılabilir, 10 yaşında da yapılabilir. Ama bizim önerimiz henüz cinsel kimliğin oluşmadığı yeni doğan ile 2 yaş aralığında yapmak uygundur. Ya da cinsel kimlik oluştuktan sonra yani 6-7 yaşında sünnet işleminin yapılmasını öneriyoruz. Ama aradaki yaşlarda da aile bu sünnet işlemiyle ilgili hazırlığa başlamışsa, idrar enfeksiyonu varsa ve yaptırmak istiyorsa uygun şartlar sağlanarak, yani örnek veriyorum 3-4 yaşında yönetmesi zor bir çocukta sadece lokal anestezi değil bir sedasyon anestezisi ekleyerek yapılabilir. İşlemin yapılamadığı bir dönem yoktur ama ideal yaşlar söylediğimiz gibi 0-2 yaş ve 6-7 yaş sonrası için daha uygundur diye düşünüyoruz. Hangi durumlarda yapılmamalı? Bazı durumlar istisnadır. Penis ucunun idrar kanalının aşağıya veya yukarıya açıldığı, yani hipospadias ya da epispadias dediğimiz durumlar varsa, sünnet derisi kullanılacağı için bu işlemin tamirinde bu durumlarda ertelenmeli. Her iki işlem birlikte yapılmalıdır. Hangi yöntemle yapıyorsunuz diye soruyor bazen hastalarımız. Lazer yöntemi mi, çan yöntemi mi yoksa normal cerrahi sünnet mi? Burada da genellikle her hekim en çok yaptığı, uyguladığı, en iyi bildiği yöntemi tercih eder. Biz cerrahi sünnet yani normal sünnet işlemini yapıyoruz. En çok sorulan soru ve taleplerden bir tanesi de aile bireylerinden bir tanesi ameliyathaneye girebilir mi? Sünnet işlemi aslında her koşulda yapılabilir. Eskiden bildiğiniz gibi evlerde yapılırdı. Ama biz bu işlemi ameliyathanede steril şartlarda, güzel bir ışık altında ve diğer cerrahi işlemlerde sağladığımız sterilizasyon şartlarını sağlayarak yapmak istediğimiz için aile bireylerini içeriye maalesef alamıyoruz. Çünkü dışarıdan sivil insanlar ameliyathaneye girdiğinde ortamın sterilitesini bozmak durumunda kalacağımız için diğer işlemleri de riske ederiz. O nedenle aile bireylerini ameliyathane içerisine maalesef alamıyoruz. Aslında özünde baktığımızda sünnet işleminde aileyle konuşarak çocuğun psikolojik durumuna göre, onunla kurduğumuz iletişime, kooperasyona göre sünnet yaşını, anestezi şeklini ve diğer seçenekleri o durumda belirlemek, karar vermek gerekiyor. Standart bir iş değil, yani biraz terzi işi yapmak gerekiyor. Bu şekilde planlanırsa kolay bir işlemdir. Sadece işlemden sonra ilk gece çocukta biraz ağrı nedeniyle hassasiyet gelişebilir. Bu durumda da ağrı kesici antibiyotik, şurup ve kremlerle tedavi sağlıyoruz. İşlemden sonra ertesi gün kontrole çağırıyoruz. Birkaç gün sonra da çocuğun duşunu almasını ve normal hayatına dönmesini öneriyoruz. Sünnetle ilgili bize sormak istediğiniz sorular olursa YouTube kanalımıza yazabilirsiniz. Biz de sizlere cevap vermeye çalışırız. Teşekkür ederiz.